Hayatında kaybolduğunu hissettiğinde yapman gereken 5 şey. Hayatta bazen öyle şeyler yaşarsın ki bir sabah uyanırsın, her şey anlamını yitirmiş gibi gelir. Ne istediğini bilemezsin, nereye gittiğini bilemezsin. Sanki herkesin bir yönü var, bir amacı var ama senin pusulan bozulmuş gibi gelir sana. Eğer şu anda bu duyguyu yaşıyorsan, bu video senin için. Çünkü kaybolmak bazen yeniden doğuşun başlangıcıdır. Kendine durma izni ver. Çoğu insan kendini kaybetmiş hissettiğinde hemen çözüm arar. Ne yapmalıyım diye sorar, planlar yapar, hemen koşmaya başlar. Ama asıl sorun zaten çok uzun süredir koşuyor olmandır. Belki yanlış bir yöne, belki başkalarının istediği yöne. Gerçek yönünü bulmanın ilk adımı durmaktır. Bilimsel olarak baktığımızda da bu çok ilginç. Beyin, yoğun stres ve belirsizlik anlarında amigdalayı aşırı çalıştırır. Amigdala, savaş veya kaç durumlarından birini tetikler. Bu karar verme becerini zayıflatır. Yani bir anlamda beynin ne yapacağını bilemez. Bu yüzden hemen bir şey bulmaya değil, düşüncelerini sakinleştirmeye odaklan. Belki birkaç gün boyunca hiçbir hedef koyma, kendine, sadece yaşadıklarını hisset. Kaybolmuşluğu bile bastırmadan yaşa. Çünkü duygular bastırıldığında değil, fark edildiğinde çözülür. Hayatının sinyallerini dinle. Kaybolmuş gibi hissettiğinde, hayat aslında sana bir şey anlatmaya çalışıyordur. Bu sinyaller hep vardır ama biz onları görmeyiz çoğu zaman. Belki sürekli yorgunsun. Belki yaptığın şeyler artık seni heyecanlandırmıyor. Belki bir ilişkide sürekli aynı döngüyü yaşıyorsun. Bunlar sadece tesadüf değildir. Bunlar hayatın sana yön değiştir sinyalleridir. Psikolojide buna bilişsel uyumsuzluk denir. İç dünyanla dış dünyan çeliştiğinde beyin rahatsızlık sinyali üretir. Bu huzursuzluk aslında yanlış yerde olduğunu gösteren pusuladır. Yani kaybolmadın. Sadece artık eski yoldan gitmek istemiyorsun. Küçük şeylerle başlayabilirsin. İnsanlar yönünü bulmak, farklı şeyler yapmak için büyük kararlar alması gerektiğini zanneder. İşi bırakayım, şehri değiştireyim, yeni bir hayat kurayım gibi. Ama yön bulmak çoğu zaman küçük adımlarla başlar. Her sabah yatağını toplamak, yarım saat yürüyüşe çıkmak, az da olsa kitap okumak, 10 dakika sessizlik içinde kalmak. Bunlar yeni yön sinyallerini yakalamak için sana alan açar. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, küçük ama tutarlı davranış değişikliklerinin 6 hafta içinde beynin motivasyon merkezini yeniden aktive ettiğini gösteriyor. Yani bir mucize bekleme. Sadece bugün küçük bir şey yap, o küçük şey yönünü gösteren ilk işaret olacak belki de. Kendine yeni sorular sor. İnsanlar genellikle ne istiyorum sorusuyla sıkışıp kalır. Ama kaybolduğunda bu soru seni daha da boğar. Çünkü şu anda bilmiyorsun ve bu da çok normal. Bunun yerine şu soruları deneyebilirsin. Ne yaparken zamanın geçtiğini fark etmiyorum. Kimin yanında kendim olabiliyorum? Hangi anda kalbim hafifliyor? Bu sorular bilinçaltını yönlendirir. Psikolog Carl Rogers der ki, kendini anlamaya başladığında değişim zaten başlar. Belki cevabı hemen bulamayacaksın. Ama bu sorular zihnini doğru frekansa geçirmeye yardımcı olur. Ve bir sabah uyanırsın, içinden bir ses, işte bu yönde git der. O sesi dinle, kendini eski halinle kıyaslama. Kaybolmuşken en büyük hatalarımızdan biri, eskiden daha iyiydim demektir. Ama unutma, o halin başka bir döneme aitti. Şu an başka bir sensin. Tıpkı bir yılanın derisini değiştirmesi gibi, bazen yönünü kaybetmek aslında kabuğunu kırmaktır. Eğer şu anda hiçbir şeyin anlamı yoksa, belki de eski anlamlar artık sana dar geliyordur. Bu dönemi geçici bir boşluk değil, yeniden doğumun sancısı olarak görebilirsin.
Onu kucakla, acele etme çünkü yönünü bulmak bir varış değil, bir fark ediş halidir. Son söz, kaybolduğunu hissettiğinde unutma. Bazen kaybolmak seni gerçekten kendine götüren tek yol olabilir. Eğer bu video kalbine dokunduysa, yorumlara sadece bir kelime yaz, hazırım. Çünkü sen gerçekten yeniden başlamak için hazırsın.